Refekhane'ye çok teşekkürler. Yine söyleyemedim. Evet. Pirafifhane. Pirafifhane. YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum dostlarım. Bugün 87 metrekare full mantolaması yapılmış gayet şık bir evimizin incelemesi için geldik. Bakın yukarıda sandviç panel çatının üst tarafını görüyorsunuz, metal bölümünü. Evin etrafını turlayacağız. Daha sonrasında hemen iç tarafının incelemesine geçeceğiz. Detaylı şekilde videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Evimizin tüm cephesinde uygulanan mantolama sayesinde betonarme bir yapıdan görünüm olarak hiçbir farkı olmadığı gibi bu mantolama sayesinde %30'un üzerinde ısı ve ses yalıtımına ilave katkı sunmuş oluyorsunuz. Mantolama dışarıdan gayet şık görünüyor. İşçilik detaylarını yakından görmeniz için yakın çekim yapıyorum. Bu şekilde mantolamanızı yaptırdığınız zaman gerçekten hem çok şık sonuçlar alıyorsunuz hem de yalıtım anlamında büyük bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Evin yan tarafında beyaz renkli karolajlı PVC tercihleri yapıldı. Markası Wiener marka olarak tercih edildi. Evin iç ısıtmasının yapılması için burada kombiyi görüyorsunuz. İçerisinde kombi bulunuyor. Su ihtiyacının giderilmesi için de burada gördüğünüz gibi doğal suyu çıkartıp de oradan evinizin şebekesine verilen bir sistem yapılmış. Bu da bir alternatif çözüm olarak düşünülebilir. Evimize arka cephesinden bakmaya devam ediyoruz. Mantolamanın antrasit ve üzerinde beyaz renkleriyle ne kadar şık göründüğünü sizin de görmenizi istiyorum. Yüksek ve geniş PVC kullandığınız zaman çok daha ferah bir ortam sağlıyorsunuz. İçeride çok daha şık ve aydınlık bir alan elde etmiş oluyorsunuz. Evimiz mükemmel bir doğanın içerisinde yer alıyor. 87 net metrekare kullanım alanı sunan bu evimizde 19 metrekarelik verandayı görüyorsunuz. Etrafında da siyah renkli ferforje demirleriyle verandanın kapatması yapılmış durumda. Ön tarafta hem yüksek hem de geniş boyutlarda Wiener marka Jumbo tercihi yapıldı. Beyaz renkli bir doğrama tercihi yapıldı. Karolajlı model seçildi. Üst tarafta yine beyaz çizgiler devam ediyor. Çatının aynı şekilde verandanın üst tarafı da bakın burada bungalov tarzında üçgen ve yüksek boyutlarda yapıldı. Bu boyutta yapılmasının, bu şekilde tercih edilmesinin size iki tane avantajı bulunuyor. Bu avantajlardan birincisi, burayı eğer düz yaptırmış olsaydınız maksimum buradaki çatı yüksekliği alanınız çok daha kısa kalacaktı. Bungalov şeklinde yaptırdığınız için çok daha yüksek ve geniş, ferah bir alan sağlanmış oldu. Hatta pervaneniz bile oraya sığmış oldu. Ayrıca bunu yüksek yaptığınız zaman güneşin etkisi buradaki sandviç panelde daha uzakta kalacağı için sizin verandada oturmuş olduğunuz alan çok daha ferah ve güzel bir alan haline gelmiş oluyor. Verandayı doğrudan mutfağın arkasında yapılmış, yan tarafta da cumbası bulunuyor. İkisi de bahçenizin güzel manzarasına bakıyor. Bu evlerde olmazsa olmaz diye tavsiye edebileceğim 2-3 tane unsur var biliyorsunuz. Birincisi, üst tarafta sandviç panel kullanmalısınız. Sandviç panel saç trapeze ve diğer yalıtım yöntemlerine göre daha optimal sonuçlar verir. Fiyat ve maliyet olarak size çok daha uygun sonuçlar sunar. İkincisi, evinizin alt tarafında burada gördüğünüz gibi yerden yüksek olan bölümünü eğer profil ayak üzerinden yaptırıyorsanız üzerinde mutlaka en az 5 santimlik bir şap atılmasını ya da bu şekilde burada gördüğünüz gibi temeline C30 betonla burada su basmanı yapılmasını sağlayın. Daha sonrasında etrafına da gördüğünüz gibi yine taş duvar örgüsü yaptırarak daha dekoratif ve ferah bir alan elde edebilirsiniz. Diğer tavsiyem size evinizi yaptırırken mutlaka ve mutlaka mantolama yaptırmanız. Mantolama sizin için ek ve gereksiz bir gider değildir. Asla gereksiz bir harcama değildir. Kesinlikle gerekli ve ısı ses yalıtımı anlamında çok üst düzey sonuçlar sunan gayet mantıklı ve makul bir yatırımdır. Evinizin renklerini tercih ederken gövde renginde koyu renkler ve etrafında da çizgiler seçtiğiniz zaman daha dekoratif, daha iç açıcı ve daha çarpıcı renk kombinleri yakalayabilirsiniz. Bu ise size daha keyifli alanlar sağlar.
Size tavsiye edebileceğim, mutlaka yaptırın diyebileceğim diğer tavsiyem ise burada geniş ve yüksek boyda cumba tercihi yapmanız. Bu cumbalar size inanılmaz keyifli ve ferah alanlar sağlıyor. Şimdi evin içerisinden de bakacağız. Gerçekten çok lezzetli anlar yaşamanızı sağlayacak bu cumbaları şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka evinizde bunları yaptırırken yaptırın ve büyük modellerinden yaptırın diye ilave etmek istiyorum. Evimizin ön tarafında 19 metrekarelik veranda kullanıldı. Etrafında siyah renkli ferforje demirlerini görüyorsunuz. Geniş ve ferah bir alan sağlıyor 19 metrekare size. Bu ferforje demirleriyle çok daha şık alanlar elde ediyorsunuz. Verandanızın burada köşelerinde ve aynı zamanda cumbanızın olduğu yerde spot lambalarla daha ferah bir ortam elde ediyorsunuz. Priz ve düğmeler antrasit renkte tercih edildi. Kapı rengi gri'nin bir koyu tonu olan çizgili ahşap görünümünde arasında antrasit çizgileri olan şık bir model tercihiyle yapıldı. Hemen üzerinde sineklikleri mevcut. Evin bütün pencerelerinde sineklikleri yapılmış şekilde size teslim ediliyor. Antrasit ve beyaz çizgilerin bütünlüğü evin içerisinde de yine devam ediyor. Yukarıda yüksek yaptırdığınız zaman böyle bungalov tarzında normalde şuradan geçmesi planlanan çizginiz yukarıdan gideceği için hem manzaranızı büyütmüş olursunuz hem de daha ferah bir ortam sağlamış olursunuz. Evin iç çekimine geçmeden önce sizin desteğinizle ulaşmış olduğumuz başarıyı size göstermek istiyorum değerli dostlarım. YouTube'da Silver yani gümüş plaketimizi almış bulunuyoruz. Bugün itibariyle ilk evimizi çekmiş oluyoruz. Bu ilk evimizde Levent Bey'in yaptırmış olduğu evine evet nasip oldu. Plaketimizle yaptığımız ilk çekim Levent Bey'le evimize nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey. Çekimimize devam ediyoruz değerli dostlarım. Plaketimizin şerefine lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve dostlarınıza göndermeyi unutmayınız. Evinizin içerisine girdiğiniz zaman sağ tarafta mutfak bölümü var. Hemen mutfağın yan tarafında da bakın sol tarafta çok geniş bir salon alanı var. Ev 87 metrekare. Normalde net 87 metrekare bir evde 3+1 yapılır. Ancak ev sahibimiz Levent Beyler burada geniş bir 2+1 istemişler. Odaları ve salon büyüklüğünü azami seviyede tutarak evlerini yaptırmışlar. Sizin ihtiyacınız bu ev kadar geniş bir 2+1 olmayabilir. Daha küçük, daha ekonomik, fiyatı daha makul bir 2+1 yaptırmak isterseniz metrekareleri düzenleyebilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. Daha fiyatı aşağıya çekmiş olursunuz. Bakın PVC'ler burada çok yüksek boyda tercih edilmiş. Hem sağ taraftan hem de karşı cepheden güneşi alması için büyük bir PVC tercihi yapılmış. Ortadaki 2 metreye 2 metre, yine bunlarda 2 metreye, evet burada genişliği görüyorsunuz. İki pencerenin de gayet büyük boylarda. İstediğiniz markalarla modifiye etmeniz mümkündür evinizi. Örneğin burada Wiener marka pencere tercihi yapılmış ama siz bunu değiştirip farklı marka renk, desen hepsini kullanabilirsiniz. Pencereler hem yatayda açılacak şekilde hem de dikeyden üstten havalandırma yapacak şekilde burada montajı sağlanmış. Yani iki özellikli pencere. Ön taraftaki yine geniş PVC'lerde sürgü şeklinde açılıyor. Yine bunların iç tarafında da sineklikleri montajı yapılmış şekilde size teslim ediliyor. Dediğim gibi evin zemininde bakın burada açık renkli, çok açık ahşap renginde bir ton kullanılmış. Şu anda kamerada biraz koyu gibi görünüyor. Normalde daha açık. Evin zemininde eğer C30 betonla böyle su basmanı yaptırırsanız bakın gördüğünüz gibi gram esneme olmaz. Üçüncü katta bir daire nasılsa burada da aynı hissiyatı yaşarsınız. Profil üzerinde zemin düzlemesi yapmadan doğrudan evinizi profillerin üzerine kurarsanız, çap atmazsanız araya esneme yapacaktır. Buna lütfen dikkat edin. Arada da yalıtım malzemeleri kullanmayı mutlaka firmanızdan isteyin. Şimdi salon tarafından evimizin mutfak bölümüne geçiyoruz. Duvarlarda gri, açık gri bir renk tercihi yapıldı. Yukarıda düz ve çıkıntısız led lambalarla aydınlatma sağlandı. Yukarıdaki tonlarda yine opak beyaz tercih edildi. Burada mermer bir tezgahın altında yan tarafta gördüğünüz
Mutfağı salondan ayıran bir tezgah kullanıldı. Ada tezgah şeklinde. Alt tarafında yine ilave alanlar elde edildi. Buzdolabı için boşluğu görüyorsunuz. Yine bu tarafta da aynı şekilde aynı renkte tezgah devam ediyor. Lavabonuzun üst tarafında bu pencereyi her zaman size ısrarla tavsiye ediyorum. Bulaşığınızı yıkarken ya da yemeğinizi yaparken buradan kokuların ve aynı zamanda bulaşığınızın da kokusunun çıkmasını sağlayarak ve aydınlatma da sağlayarak size burada çok keyifli ortam ve faydalı bir alan sağlar. Beyaz renkli dolap tercihimiz yapıldı. Şık kulpları tercih edildi. Dolaplar MDF lamdan yapılıyor. Arka tarafında yine tuğla efektli 3 boyutlu seramikle ıslak bölümleri kaplatıldı. Gördüğünüz gibi gayet geniş ve yeterli bir mutfak alanı sunuluyor. Burada yine düğmeler, prizler tamamı antrasit renkte yapıldı. Evin gövdesindeki antrasit beyaz çizgiler evin içerisindeki renklerinden ta ki kulplarındaki renklerin seçimine kadar antrasit beyaz şeklinde devam etmiş ve içerideki bütünlük dış gövde renkleriyle aynı şekilde içeride de sağlanmış durumda. Yeterli sayıda kapak olduğunu siz de görüyorsunuz. Yukarıdaki kornişleri de takılmıştır. Arka tarafta kombi olmasına rağmen yine de her ihtimale karşı soba bacası deliği de açılmış. Hem dekoratif hem de sobanın sıcağını duvara yansıtmayıp eve vermesi için, eve ısınma yönünden katkı sağlaması için patlatma taşla yine sobanın konacağı yerin arka tarafı da kaplanmış. Bu evlerde soba yanar mı diye soruyorsunuz. Bu evler bunu kaldırır mı diyorsunuz. Doğalgaz, kombi, soba, termosifon aklınıza ne malzeme, ne ısıtma yöntemi geliyorsa mümkündür. Arsanızda neyin mümkün olduğu burada asıl soru işaretidir. Buralarda, duvarlarda el izi kalmasın diye parlak bir MDF ile duvarların kenarı kaplatılmış. Çünkü girdikçe çıktıkça çok leke bırakıyor normal duvar boyası olduğu zaman. Bu şekilde MDF ile kapladığınız zaman size de tavsiye ederim. Bakın el lekesi kalmayacaktır. Önce sağdaki odamızı görelim. Beyaz renkli, şık, sade Amerikan panel burada. Kapılarımızı, iç kapısını görüyorsunuz evin. Yine burada krom kaplama, güzel bir kapı kulpu tercihi yapılmış. Tamamı kişiselleştirilebilir. Odada yine işte ferahlık anlamında havalandırma pervanesi de eklenmiş. Bunun bir adı vardı. Bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Adını şimdi hatırlayamadım. Bu pervanenin bir adı vardı. Odanın içerisinde yine yeterli sayıda burada pencere büyüklüğü kullanılmış. Evin burasında salondan iki odayı birbirine bağlayan küçük bir hol var. Ortada banyo tuvaletimiz var. Burada da yine ikinci yatak odasında da aynı şekilde yukarıda aynı pervaneden kullanılmış. İki odanın ortasında zeminden yukarıya kadar ıslak yerleri seramikle kaplanmış gayet geniş ve güzel bir banyo tuvalet bölümü görüyorsunuz. İleride bakın 110 santime 110 santimlik siyah renkli ve karolajlı gayet güzel bir duşakabin görüyorsunuz. Çeşitli işte yağmur damlası efekti ve diğer başlıklarla birlikte takılmış. Bakın gayet şık bir duşakabin görüyorsunuz. Siyah renkli bu da. Gayet güzel bir alan deterjanlarınızı ve diğer malzemeleri koymanız için. Alt tarafında da yine makineniz için boşluk görüyorsunuz. Banyonuzun yukarı tarafına kadar bakın zeminden çok şık, şu an tozları silinmemiş henüz. Çok şık burada seramik kaplamalarını görüyorsunuz ki bunlar çıkıntılı 3 boyutlu. Yine bu tarafta aynı renkle kaplaması yapılmış durumda. Bakın içerisi gayet geniş ve ferah bir banyo alanı size sağlanmış. Çerçevesiz banyo tuvalet bölümü görüyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizin sayenizde, sizin desteğinizle bakın plaketimizi de aldık. İnşallah altın plakete doğru da devam edeceğiz. Kare marka görüyorsunuz burada. Garantisi ve kalitesi gayet iyidir. Kare marka kullanılmış. Altında da yine gri renkli çok şık bir lavaboyu görüyoruz. Hemen altında da yine siyah beyaz banyo mobilyası devam ediyor. Gayet kaliteli ve şık bir evimizin incelemesini yaptık. Videoyu beğenmeyen, paylaşmayan ve kanalı takip etmeyen abonemiz varsa lütfen bu desteğinizi bekliyorum.
sevdiklerinizle videoyu paylaşmanızı bekliyorum. Şimdi ev sahibimiz Levent Bey ve değerli eşiyle bir sorgu yapacağız. Kendileri bu evi yaptırırken nelere dikkat etmişler, size ne tavsiye verecekler? Bizzat ev yaptıran kişiler olarak size tavsiyelerini sunacaklar. Bir sonraki videoya kadar sağlık ve esenlikle kalmanızı diliyorum. Değerli dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bize bu fırsatı veren İbrahim Bey'le eşi Elif Hanım'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Prefikhane'ye çok teşekkürler. Yine söyleyemedim. Evet. Prefikhane. Prefikhane. Kafanız karışacak. İlk adım doğru firmayı bulmak. Biz Emirhan firmayla buna ulaştık. Gerçekten hiç üzülmedik, sıkılmadık, yorulmadık. Bizi hiç sıkmadılar. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz sizin vasıtanızla. İkinci adım doğru noktalarda doğru kararlar vermek. Mesela çatı bunlardan biri. Çatı izolasyonu çok önemli bu tür evlerde. Biz sandviç panel olarak karar verdik ki en doğru karar da bu. Size de öneririz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet, yani eşimin dediği gibi doğru seçim, Evet, çok doğru önemli. adres çok önemli. Tabii bu işin boyutu maliyet, ekonomik bütçe de tabii alakalı. Bütçeniz ne kadar iyiyse evinizin kalitesi de o kadar artıyor yaptırırken. Mantolama Ama çok önemli. mantolama evet çok önemli. önemli. Tavanda sandviç panel kullanmak çok önemli. Yani Metrekare mantolamayı arası- ekstra bir şey olarak, para olarak düşünmeyin. Gerçekten yaptırmanız gerek. Yani prefabrik ev yaptırıyorsanız Evet. mantolama şart. Bunu böyle kabul edin. Hakikaten firma olarak Evet, firma Emirhan çok önemli. Prefabrik. Çok araştırdım, çok gezdim, çok dolaştım. Piyasada çok yapan var. Evet. Maliyeti düşürüp ucuz işçilik ve ucuz malzemeyle bu işi yapanlar da var. Ama Emirhan Prefabrik hakikaten bunlardan biri değil. Gerçekten kaliteli malzeme kullanıyorlar ve tamamen müşteri memnuniyetine çok odaklı satış yapıyorlar. Onun için gerçekten çok teşekkür ederiz Emirhan Prefabrik'e, Elif Hanım ve İbrahim Bey'e. Her türlü desteklerini bu aşamada işin başından sonuna kadar bize yardımcı oldular. Hani biraz önceden beri hep firma ismi veriyoruz ya. Hani övgü gibi ama bize firma bunu yaptırmıyor, inanın. Şimdi siz de bunları yaşayacaksınız. Ev başlama ve bitirme aşamasında çok üzüldüğünüzde bu kadar firma adı söyleyemezsiniz. Çünkü en sonda yorgun olmuş oluyorsunuz ve bu kadar adını söyleyemezsiniz. Bizim adını çok sık geçirmemizin sebebi biz mutlu olduk. Bu işe başlayanlar da mutlu olsun istediğimiz için. Çünkü ilk aşamada gerçekten insanın kafası çok karışıyor ve çok zor bir süreç karar vermek. Ve bu işi doğru yapmayan birçok insan var. Onların arasından seçim yapmak çok zor. Bize hani yönlendirecek bir arkadaşımız, daha önce yapan biri de yoktu çevremizde. O yüzden biraz zorlandık ama doğru kişilerle buluştuk. Şu anda çok mutluyuz. Ve dediğim gibi sözleşme aşaması çok önemli. Sözleşme aşamasında karar verdiğiniz her şey daha sonra gerçekleşiyor. Sözleşme aşamasına giderken yani dersinizi çalışarak gidin. Ben o aşamada hani sözleşme imzalayacağız diye gitmedim. Birden Emirhan Prefabrik'te karar verdik. Ama onlar bizi yönlendirdiler sağ olsunlar. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini onlar bize söylediler. Dediğim gibi izolasyon çok önemli, mantolama çok önemli. İbrahim Bey tavsiye etti mantolamayı ve gerçekten doğru düşünmüş, doğru yapmış, doğru ilerliyorlar yani. Her şeyden çok memnunuz. Bu iş bir hayal işi. Benim de hayallerim gerçekleşti. İnşallah sizin de gerçekleşir. Ve doğru insanlarla karşılaşırsınız. Özellikle bu kanala çok teşekkür ediyorum. Yine söyleyemiyorum. Prefikhane. Yine söyleyemiyorum. Trafik. Çok teşekkür ederim gerçekten. Böyle bir kanal yok. Hani izleyeceğiniz bu işe başlarken yani hiç yolunuzu hani göreceğiniz bir şey yok. Mesut kardeşimiz Mesut kardeşim, çok güzel bir çok kanal teşekkür açmış ediyoruz. yani. Sağ ol. Yani sesinizi Emeğine sağlık. o kadar iyi tanıdım ki artık seyrede çok yol gösterdi bize. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Evet yani bütün bunların üzerine çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. En başta da söylediğimiz gibi çok firma var. Firma tercihi çok önemli. Hani güven çok önemli.
Bir de maliyeti düşürüp size cazip hale getiriyorlar. Bence onlara aldanmayın. Mesela betopan arasında, profil arasında kullanılan cam yünü izolasyon açısından çok önemli. Çok önemli. Bazı firmalar köpük kullanıyor. Zamanla o köpük de erime yapıyor. Dolayısıyla yalıtımda sıkıntılar da yaşayabiliyor. Çünkü biz çok araştırdık dediğimiz gibi. Bunun üzerine tekrar söylüyoruz, Emirhan Prefabrik'te karar kıldık. Tabii buna benzer işini daha güzel yapan firmalar vardır. Muhakkak. O sizin tercihinize bağlı. Ama tek dediğimiz, tek doğru adım, doğru tercih ve güven. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mesut Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her şey için. Sağ olun, teşekkür ediyoruz.